Herkese merhabalar. Bugün sizler için içerisinde süt ve yoğurt olmadan sadece suyla yaptığım şöyle çok güzel de kabaran bir kek tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel kek tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle kek için gerekli malzemeleri tezgaha çıkarıp oda ısısında olmasını sağlayalım. Sonra uygun bir kaseye alarak 4 tane yumurtayı ve 1 dolu su bardağı toz şekeri içerisine aktaralım. Ben tepeleme 1 bardak şeker kullandım. Sizler tatlı seviyorsanız 1,5 bardak şeker de kullanabilirsiniz. Şeker ve yumurtayı mikserle şöyle beyaz krema kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 2 dakika boyunca güzelce çırpıyorum. Kekinizin güzelce kabarması için bu işlem çok önemli. Mutlaka böyle beyaz krema kıvamına gelinceye kadar çırpmaya özen gösterelim. Şimdi de bir bardaktan bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağı içerisine aktardım ve sonrasında üzerine yine aynı bardakla, yani 200 mililitrelik bir bardakla 1,5 bardak da ılık suyumu ekliyorum. Suyunuz da mutlaka oda ısısında olsun, soğuk su kullanmayın. Şimdi bu malzemeleri de mikserle yaklaşık böyle 15-20 saniye kadar çırpıyorum ve ardından unu ekliyorum. Burada 3 su bardağı unum var. Önce unu güzelce eledim ve sonrasında da 2 dolu yemek kaşığı kakaoyu ekledim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da yine eleğimin içerisine ekleyerek güzelce eledim. Böyle katı malzemeleri de mutlaka kekinize eleyerek ekleyin ki kekiniz çok daha güzel kabarsın. Şimdi mikserin düşük devriyle tüm bu malzemeleri güzelce özleşinceye kadar yavaş yavaş çırpıyorum. Bu aşamada dilerseniz çırpma teli de kullanabilirsiniz ama ben mikserle karıştırmayı tercih ettim. Kek harcımı düşük devirde güzelce özleşinceye kadar karıştırdım. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kek hamurunuz olacak. Çok cıvık olmasın. Ben bugün kekimi cevizli hazırlayacağım. İçerisinde şöyle bir kase cevizin yarısını aktarıyorum. Diğer kalan bu kısmı da kek kalıbımın içerisine yayacağım. Şöyle 1 dolu yemek kaşığı da kahvaltılık çikolatam var. Bunu da ekledim. Bu da keke ayrı bir lezzet veriyor açıkçası. Şimdi bunları da şöyle yaklaşık 10-15 saniye kadar güzelce karıştırıyorum. Ve artık kek harcımız da hazır. Bu aşamada mutlaka fırınınızı öncesinde 180 derece alt üst ayarda açın, ısınsın. Isınmış olan fırının içerisinde kekimizi pişireceğiz. Ben bugün kekimi döküm bir kek kalıbında pişiriyorum. Öncesinde şöyle yumuşak bir katı yağla güzelce her yerini fırça yardımıyla yağlıyorum. Güzelce her yerini yağlamaya özen gösterin ki kalıptan da kolaylıkla çıksın. Kenara ayırmış olduğum cevizimi de yine kek kalıbının böyle orta kısmına ve kenarlarına gelecek şekilde elimle yayıyorum. Siz bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz ama ben sevdiğim için bol miktarda ceviz kullandım. Şimdi de hazırlamış olduğum kek harcımı kalıbımın içerisine güzelce yayıyorum ve 5 dakika boyunca ısıtmış olduğum fırınımın içerisine pişirmeye göndereceğim. Kek harcını döktükten sonra kalıbınızı mutlaka şöyle zemine 2-3 kez vurun ki içindeki hava kabarcıkları da çıkıp kekiniz daha güzel kabarsın. Fırının orta rafına kekimi yerleştirdim ve ilk yarım saat kesinlikle hiçbir şekilde kapağını açmadım. Sizin de gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel kabarmaya başladı. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 45 dakikada kekim çok güzel pişmişti. Fırından çıkarmadan önce şöyle bir çöp şiş yardımıyla içinin de pişip pişmediğini kontrol ediyorum ve pişen kekimi artık fırından çıkarıyorum. Kekimi şöyle soğuması için kenarda bekletiyorum ve sonrasında servis tabağına ters çevirerek artık kalıptan çıkarıyorum. Bu aşamada çok aceleci olmayın ki kekiniz kalıba yapışmasın. Şöyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kekimi artık kalıbından çıkardım. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi içerisinde süt olmadan
sadece suyla çok güzel kabaran, çok da lezzetli bir kek tarifi oldu. Sizlerin de bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle kekimden bir dilim kopararak da size yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. İç dokusu da gayet güzel oldu. Bu kek tarifimi dilerseniz kakaosuz olarak sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Öyle de gayet güzel oluyor. Şöyle bir çatal alarak da size iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Evet, sizler kekimin son halini izlerken ben de sizlere veda ediyor olacağım. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.